Felaket filmleri söz konusu olduğunda, Deprem ve Kuleler Cehennemi gibi ikonik türün temel taşlarının yarattığı stresi ve gerilimi yakalamayı başaran modern yapım sayısı azdır. Ancak olayları hakkıyla tırmandırırken izleyicilere daha da güçlü bir hikaye sunabilen devam filmi sayısı daha da azdır. Grönland 2 Göç, her ikisini de başarıyla gerçekleştiriyor ve beklenmedik bir devam filmi sunarak ilk filmi her açıdan geride bırakıyor. İlk Grönland filmi, bir kuyruklu yıldızın dünyaya çarpıp tüm yaşamı yok etmesiyle ilgili sıradan bir kıyamet filmi gibi görünüyor. Ancak hayatta kalmaya çalışanların yaşadığı gerçekçi dehşeti yakalama yeteneği ve Gerard Butler'ın ailesini kurtarmaya çalışan bir baba rolündeki inandırıcı performansı onu daha fazlası yapıyor. Birçok açıdan orijinal filmin başarısını yakalamak zor. Ancak Grönland 2 Göç kendini aşma çabasından vazgeçiyor ve bunun yerine odak noktasını kıyametten sonra hayatta kalmaya kaydırıyor. Grönland 2 Göç, dünyanın sonundan daha kötü şeylerin de olduğunu gösteriyor. Grönland 2 Göç, izleyicileri Clark kuyruklu yıldızının dünyaya çarpmasından 5 yıl sonra Grönland sığınağında kendilerine bir hayat kuran Garrety ailesiyle buluşturuyor. John, Allison ve Nathan'la birlikte dünya o zamandan beri değişmiş, basınç fırtınaları şimşekleri yere yaymış ve radyasyon sürekli bir tehdit oluşturmuştur. Ancak sığınak yaşanmaz hale geldiğinde, Garrety ailesi yaşanabilir bir ortam barındırabilecek çarpma kraterinde güvenli bir yer bulmak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Vaat edilmiş topraklara ulaşma yarışı kesin olmasa da, Grönland 2 Göç, ne pahasına olursa olsun umudu canlı tutma fikrini öne sürüyor. Bu her zamankinden daha önemli hale geliyor. Çünkü çoğu kıyamet filmi hiçbir şey kalmadığında sona ererken, Grönland 2 Göç daha da ileri gitmeye cesaret ediyor. Bir gezegenin kıyametten sonra hayatta kalmaya çalışmasını izlemek yürek burkan bir deneyim ve hiçbir yer güvenli değil. Hava değişimleri, radyasyon ve diğer hayatta kalanlardan gelen tehlikeler arasında dünya daha da korkutucu ve tahmin edilemez bir yer haline geliyor. Filmin ilk dakikalarında Garrety ailesinin Grönland'dan Fransa'ya gitme görevinin boş bir çaba olduğu açıkça görülüyor. Yine de ellerinden gelenin en iyisini yapmaya devam ediyorlar. Bununla birlikte hikaye izleyiciden yolculuğun etkileyici olmasını sağlamak için çok şey bekliyor. İlk filmden kalan unsurlardan biri de Garrety ailesi için ters gidebilecek her şeyin ters gideceği fikridir. Güvenli bir yolculuk diye bir şey yoktur ve bu durum John'un bile absürtlüğüne dikkat çektiği bir noktaya gelir. Bu, izleyiciyi zaman zaman filmden uzaklaştıran bir şeydir. Ancak dünyadaki yaşamı neredeyse sona erdiren bir kuyruklu yıldız hakkında bir filmde bu tür tesadüfler beklenmelidir. Ayrıca genel hikayenin daha önceki ikonik kıyamet filminden çok farklı olmaması da bir gerçek. Devam filmi büyük ölçüde hayatta kalmak için bir güçlü konu alsa da, ilk filminde tam olarak bunu anlattığı söylenebilir. Yine de Greenland 2 Migration, riskleri ve duyguları artırarak ve büyük ekranda nadiren görülen bir dünyayı keşfederek önermesini ikinci kez daha başarılı bir şekilde sunuyor. Grönland 2 Göç'ün oyuncu kadrosu ilk filmden daha fazla duygu sunuyor. Felaket filmlerinde, öne çıkanlar genellikle anlatmaları gereken stresli hikayenin ağırlığını başarıyla yansıtabilen bir oyuncu kadrosuna sahip olanlardır. Greenland 2 Migration'da bir istisna değil. Herkes karakterlerine yeni bir şeyler katıyor ve izleyicilerin kalplerine muhtemelen hazırlıklı olmadıkları şekillerde dokunuyor. Butler, John rolüne kolayca geri dönüyor ve her zamankinden daha çok karakteri aracılığıyla iyi bir eş ve ebeveyn olmanın ve başkalarının dayanabileceği bir dayanak olmanın önemini göstererek bir aksiyon kahramanı olmadığı fikrini satıyor. John Garrety gibi bir karakterin keyifli yanlarından biri de kusurlu olması ama elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmasıdır. Butler bunu hayata geçiriyor ve ailesinin ne pahasına olursa olsun koruma motivasyonunu da yansıtıyor. Gerçekçi performansı filmi daha da heyecan verici hale getiriyor. Karşısında ise Baccarini'nin canlandırdığı Allison var. Grönland sığınağında ve dışında umudu canlı tutmaya çalışırken daha baskın bir rol üstleniyor. Film boyunca insanlığın ihtiyaç duyduğu ışığı temsil ediyor. Her zaman yardıma ihtiyacı olanları kurtarıyor ve herkesin hayatta kalmasını sağlıyor. Butler'la paylaştığı sahnelerde gerilim arttıkça duygular gerçekçi bir hal alıyor ve filmin sonuna doğru gerilim artıyor. Yaşlı Nathan'ı canlandıran Roman Griffin Davis, ölüm ve umutsuzlukla çevrili bir dünyada inancı koruma mücadelesini temsil ediyor.
İnanç, gerçekçilik ve azim üçlüsü, Garrity ailesini ekranda izlemesi ilgi çekici bir aile haline geliyor. Ve bu sayede korku, üzüntü ve mutluluk 10 kat daha fazla hissediliyor. Bu da Kıyamet Posrası filmi daha da ilginç kılıyor. Elbette Garrity ailesinin karşılaştığı birçok yardımcı oyuncu da var. Amber Rose Revah ve William Abadi'nin canlandırdığı karakterler de dahil olmak üzere Garrity ailesine yolculuklarında yardımcı oluyorlar. Yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu sayesinde insanlık dünyanın sonu sırasında birçok farklı yönünü gösteriyor ve tüm kötülüklere rağmen en çok parlayan iyilik oluyor. Kıyamet Posrası bir dünyaya dair bu tam anlamıyla şekillenmiş bakış açısı, duygusal olarak yankı uyandıran bir finale ulaşmaya yardımcı oluyor. Grönland 2. Göç, izlemeye değer bir felaket filmi. Ocak ayı gişe açısından tarihsel olarak durgun bir dönem olsa da Greenland 2 Migration filmi sinemalara gitmeye değer. Süper kahraman filmlerinin felaket filmi olarak da kullanılabileceği ve Jurassic World filmlerinin kendine özgü yıkım tarzlarına sahip olduğu bir dünyada klasik felaket filmleri ya ilgisiz ya da düpedüz kötü olabiliyor. Ancak Greenland 2 Migration her iki durumu da aşıyor ve herkesin izlemesi gereken bir film olarak öne çıkıyor. İlki gibi Grönland 2 Göç de tahmin edilebilir bir deneyim gibi görünüyor. Ve bazı yönlerden öyle de. Bilimsel unsurlar gevşek ve olay örgüsüne uygun, koşullarsa inanılması güç derecede yoğun. Ancak filmi bu kadar başarılı kılan şey karakterler. Hikayeyi asıl anlatan Garrity ailesi ve hiç kimse bir an bile aksamıyor. Hayatta kalma ve felaket filmlerinin en deneyimli hayranlarının bile tahmin edemeyeceği birçok şok edici an var. Ve bu da karakterler için riskleri sürekli artırıyor. Greenland 2 Migration ayrıca dünyaya bir kuyruklu yıldızın çarpması gibi akıl almaz bir olayı ele alıp sonuçlarını inandırıcı hale getirmeyi başardı. Elbette olasılık dışı bir felaket, ancak etkileri orijinalinden çok daha gerçekçi. Grönland, izleyicisinden sürece güvenmesini isteyen bir film gibi hissettiriyor ve Grönland 2 Göç de bunun bir ürünü. Aile, inanç ve daha iyi bir yarın için hayatta kalma üzerine bir film ve bu fikirler hiçbir zaman klişe veya yersiz hissettirmiyor. Bunun yerine kolayca yoğun ve abartılı bir felaket filmi olabilecekken The Road gibi filmleri anımsatan güçlü bir karakter çalışmasına dönüşüyor. Yine de Cormac McCarthy dramasından çok daha az kasvetli. Felaket filmi türünde Greenland 2 Migration diğerlerinden bir adım önde ve en iyiler arasında yerini hak ediyor. Çünkü hem yeni bir şeyler sunuyor hem de bu türün hayranlarına bu filmlerin ne kadar yoğun olabileceğini hatırlatıyor. Filmin kurgusu insanları cezbediyor ancak asıl etkileyici olan onları koltuklarında tutan şey bu kurgunun ardındaki gerçeklik. Grönland 2 Göç, görsel şölen açısından zengin olsa da buna da bel bağlamıyor. Güçlü oyuncu kadrosu, izleyicilerin hikayenin tahmin edilebilir unsurlarını veya tuhaf bilimsel gerçekleri göz ardı etmelerine yardımcı oluyor ve sonuç olarak insanların sinemaya gitme nedenlerinin tam karşılığını veriyor. 10 yıllar boyunca yayınlanan birçok sıradan felaket filminden farklı olarak Grönland 2 Göç, hafife alınamayacak bir hayatta kalma öyküsü. Grönland 2 Göç filmi 9 Ocak'ta sinemalarda gösterime giriyor.